Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel sarı bir bebe yünüm var. Kartopu Baby One bebe yünü orta kalınlıkta. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Yazlık, mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz, yapımı da oldukça kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Modelimizi bu şekilde kuracağız. Şöyle kısa anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmek benim için yeterli. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şimdi ters örerek haroşa yapacağım birkaç sıra. İsterseniz ters örerek de yapabilirsiniz. İlmeklerinizi düz örerek de yapabilirsiniz. Her ikisinden de haroşa örgümüz oluşmakta. Arka yüzünde de ön yüzünde de aynı örüyoruz arkadaşlar. İster ters ister düz olarak her iki yüzde de aynısını yaparak haroşa lastiğimizi yapalım. Şöyle. Şimdi ben 2 sıra haroşamı tamamlayıp geleyim. Şöyle birkaç ilmeği beraber yapalım. Evet, birkaç sırayı tamamlayacağım. 2 sıra haroşa lastiğimi tamamladım. Şimdi modelimizi üstüne kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir doladım. Önce kesme işlemi yapıyoruz. 2 ilmeği bir aldım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. Önce kesiyoruz, sonra artırıyoruz arkadaşlar. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Hep sola doğru böyle kesme işlemimiz. Bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam edelim. Şimdi sıra başında kesme işlemiyle başlamıştım. Artırma sonra yapmıştık. Şimdi tekrar kesme işlemi yaptım. Bir artırma, bir dolama yaptım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bunu unutmayalım. İlmek sayımızda eksilme olmasın arkadaşlar. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi tek tek ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arka yüzünde başka bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi modeli yine aynı şekilde kuracağız ama kaydırarak yapacağım şimdi. Kaydırmada nasıl yapıyorum? Örgümüzün, modelimizin ön yüzünde yani 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce bir kez doladım. Bir öncekinde önce kesme işlemi yapmıştık. Şimdi bir kez doluyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Bir doladım. Bakın şöyle 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim.
Bir doladım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru yine kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Son 2 ilmeğim kaldı. Önce bir doladım. Daha sonra kesme işlemi yaptım. Sıra sonunda kenar ilmeğinden önce artırma yapmıyoruz. Çünkü sıra başında yapmıştım. Bakın kenar ilmeğinden sonra artırma yapıp daha sonra kesme işlemi yapmıştım. Sıra sonunda artırma işlemini yaptım. Kesme işlemini yaptım. Şimdi kenar ilmeğini örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. Dördüncü sıra arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Şimdi modelimiz bu 4 sıranın tekrarını bir daha yapacağız. Ondan sonra arada 2 sıra haroşa boşluk bırakacağım. Haroşa örgü olarak. İsterseniz hiç boşluk bırakmadan devam edebilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi haroşa olarak da bir boşluk verebilirsiniz. Şimdi modeli 4 sırada bu şekilde ördük. Bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yani birinci sıra ön yüzündeyiz tekrar. Kenar ilmeğinden sonraki bakın 2 ilmeğimi düz örerek kestim yine sola doğru. Bir doladım. Önce kesme işlemi, daha sonra artırdım yani. Önce 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeği bir düz örerek kestim. Bir doladım. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde. Önce kesme işlemi, daha sonra artırma yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Kestim. Bir doladım. Kenar ilmeğimi ördüm. Buna dikkat edelim. Sıra başında direkt kesmeyle başladıysak artırmayla bitirdim. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Modelin bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Dediğim gibi arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapmıştık? Bir önceki ön yüzünde ördüğümüzde önce kesme işlemi yapmıştık. Daha sonra artırma. Şimdi üçüncü sırada önce artırma, daha sonra 2 ilmeği bir düz örerek kesme işlemi yaptık. Bakın zaten kenarda kendini gösteriyor. Artırdığımız yerler belli. Bir doladım. 2 ilmeği bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeği bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir doladım. Daha sonra kesme işlemi. Bir doladım. Kesme işlemi. Sıra başında artırma yaptığım için sıra sonunda artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimi yine ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
Modelimizi 2 kez kurduk 4'er sıradan. Toplamda şu anda 8 sıra işlem yaptık. Arada yine şöyle ben 2 sıra haroşa bırakacağım arkadaşlar. Ara bandı gibi şöyle düşünün. 2 sıra haroşa yapacağım. Daha sonra tekrar aynı modeli kuracağız. İlk sırasını başlayalım. Haroşa yapıyoruz ara model olarak. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Ön yüzündeyiz arkadaşlar. Ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde de yine ters olarak öreceğim. Şöyle 2 sıra haroşayı tamamlayacağım. Evet, araya şöyle bakın 2 sıra haroşamı tamamladım. Yani 2 diş oldu. Tekrar model kuracağız. Ara haroşanın üzerine tekrar birinci sırada yaptığımız gibi modelimizi kuracağız. Şöyle 1-2 ilmek göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kesiyorum. Önce kesme işlemi yaptım, daha sonra artırma. Yani bir doladım, 2 ilmeği bir düz örerek kestim. Bir doladım, 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım, 2 ilmeği düz örerek sola doğru kestim. Bir doladım, 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir doladım, 2 ilmeği düz örerek kestim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra başında kesme işlemiyle başlamıştım. Artırma işlemiyle bitirdim. Bir doladım, kenar ilmeğini ördüm. Evet, modelimizi bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Model böyle. Bir de size ilerlemiş halini göstereyim. Bakın bunu da daha önce yaptım. Bunu da beraber yaptık. Arada şöyle koymuş olduğumuz haroşalar şu şekilde olacak. Dilerseniz bunu koymayabilirsiniz. Direkt modelle devam edebilirsiniz. Veya ben şunu 8 sıra olarak yaptım. Yani 4-4 2 defa yaptık. Bunu daha da artırabilirsiniz. Daha sonra haroşaları koyabilirsiniz. Yani zevk size kalmış. Ben bu şekilde yaptım. Bu şekilde size gösteriyorum. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel. Şöyle mevsimlik, baharlık, yazlık da yapabileceğiniz koton iplerle, merserize iplerle kullanabileceğiniz harika bir model bence. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.